Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzel ve inanılmaz kolay parmaksız eldiven modelini çalışacağız. Arkadaşlar ben iki renk kullandım. Renk kombinasyonu tamamen size ait. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Şöyle iki renk kullandım. Alize Süper Lena klasik iplerini kullandım. Ve hemen tığımı göstermek istiyorum. 3 milimlikte tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, istediğiniz ebatlarda ve boyutlarda yapabilirsiniz. Ben zaten birazdan tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Evet, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce ise minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek amaçlı bu videoyu beğenip o güzel yorumlarınızı da yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. 3 ve katları şeklinde zincir çekiyorum. Ben toplamda 33 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 3 ve katları. Evet arkadaşlar, ben toplamda 33 tane zincir çektim. 3 ve katları şeklinde zincirinizi çekiyorsunuz. Muhtemelen yetişkin bir el için bu biraz küçük olacaktır. Benim ellerim küçük olduğu için bana tam geliyor ama eğer eliniz de sıkıysa zaten bebek eldiveni gibi olabilir. O yüzden sizler 3 ve katları şeklinde şöyle bileğinize getirip şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bu bana tam oluyor, 33 zincir. Şu şekilde bileğinize bu şekilde durduğunda yeterli olacaktır. Sizler de istediğiniz uzunlukta bu şekilde 3 ve katları şeklinde örebilirsiniz. 33 zincirimi çektim. Hemen ilk çektiğim zinciri şöyle tığın başını dolamadan battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi bakın burada çirkin bir görüntü oluşuyor. Onun için ben şöyle bir zincir çekip dönüyorum diğer tarafa. Bu çirkin görüntüyü de kapatmış olacağım. Bir zincir daha çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Ve hemen önümdeki bakıyorum, önümdeki zincire batıyorum ve bu sırayı tek tek zincirlere batarak tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzanımız, tığın başını doladım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Tığın başını doladım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Bu şekilde bu sırayı devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 2 zincir. Tığ başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın beline dolayarak tekli trabzan. Tığ başını doladım. Önümdeki zincir tepesine, trabzan tepesine batırıyorum. Tekli trabzan. Yandaki zincire batırdım. Tekli trabzan, zincir diyorum, çok pardon. Trabzan tepesi. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın beline dolayarak tekli trabzan. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Önden dolayarak tekli trabzan. 2 tane normal tepesine batarak tekli trabzan. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir önden dolayarak 2 tane tepeye batarak. Bakın burada önden doladım. Şimdi hemen yanındakine batıyorum. Tepesine batıyorum yani. 1. Hemen yanındakine battım. 2.
Hemen onun yanındaki trabzanın beline dolayarak tekli trabzan. Yanındakine battım 1, yanındakine battım 2, hemen yanındakini beline doluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir tane trabzan tepem kaldı. Tığın başını doladım. Son trabzan tepesine batıyorum. Tekli trabzanımı yaptım. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi 2 zincir. Hemen önümdeki, bakın burada zaten görünüyor beline doladığımız. Tekrar beline doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bir alt sırada tepelerine batırmıştık. Şimdi tığın başını doluyorum ve arkadan beline doluyorum. Tekli trabzan. Yanındakini de aynen beline dolayarak tekli trabzan yapıyorum. Ve önden beline dolanmışı yine önden beline dolayarak, bakın şu şekilde oluyor. Yani bir sıra ikili trabzanların şu trabzanların tepelerine batıyoruz. Bir sıra arkadan belinden dolayarak alıyoruz ki bu güzel görüntüyü verebilelim. Evet, bakın hemen yanındakinin beline doladım. Diğerinkinin arkadan beline doladım. Tekli trabzan. Önden beline dolamışın yine önden. Bu şekilde yine bu sırayı devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten batacağınız yerler belli. Önden beline dolanmışı zaten görüyoruz. Hemen beline dolayarak bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Önden beline doladım. Ve burada bir tane yine trabzanım kaldı. Arkadan beline doluyorum. Tekli trabzan. Ve hemen bakın burada 2 zincir çekmiştik. Tığın başını dolamadan battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın beline dolayarak tekli trabzanımı yaptım. Bir alt sırada arkadan belinden doladığımız için bu sırada tepelerine batıyoruz. 1, hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. 2, önden beline doladığımız trabzanın beline doluyorum. Ve yine tek tek 2 tane tekli trabzan yapıyorum yan yana. Yani ana fikir bu arkadaşlar. Bir sıra tepeden batıyoruz trabzanlara. Diğer sırada arkadan beline dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi modelimiz zaten çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık ve çok güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Bunun kare modelini daha önce çalışmıştık diye hatırlıyorum. Bebek battaniyesi için çok da güzel olmuştu. Eğer isterseniz açıklamalar bölümü onun linkini de ekleyebilirim. Evet, bu şekilde bu sırayı da devam edelim. Gördüğünüz gibi 2 tane tekli. Bu beline, önden beline dolamışları sıra boyunca hep hiç şaşırılmıyor. Hep aynı şekilde önden alacağız. Şu 2 trabzan değişiyor. Yani bir sıra tepelerine batıyoruz. Bir sıra ise arkadan beline dolayarak. Yine bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Tekrar sıramın sonuna geldim. Tığın başını doladım. Önümdeki trabzan tepesine battım. Tekli trabzan. Burada 2 tane zincir çekmiştik. Hemen o zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve yine bu sırada 2 zincirle yükseldim. Tığın başını doladım. Önden doladığımız trabzanı tekrar önden doluyorum. Tekli trabzan. Bakın. Bir alt sırada tepelerine batmıştık. Şimdi beline doluyorum. Birincinin beline doladım. Tekli trabzan. İkincinin beline doluyorum. Tekli trabzan.
Ve hemen şu önden dolanmışa da önden dolayıp tekli trabzan. Yan yana 2 tane trabzanı arkadan dolayarak önden dolanmışa da önden dolayarak yapıyorum. Tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben toplamda diğerinde şöyle bakalım. Çok kare olarak sayıyorum. Bakın kare olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıradan sonra parmağımızı ayırmışız. Sizler yine eldiveni elinize geçirin. Ölçüsü şöyle şuraya geldiğinde yeterli olacaktır. Belki sizler daha uzun yapmak istersiniz. Ben şöyle şu kutucukları 8 tane olana kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Son olarak yine şöyle önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Tekli trabzan yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra örmüş olduk. Ama kutucukları sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk yapmış olduk. Şöyle de göstermek istiyorum. Şimdi burada parmak kesimimizi yapacağız. Yine başlangıcımız aynı. 2 zincir. Önden dolayarak tekli trabzan. Arkadan dolayarak 2 tane. Ve önden dolayarak tekli trabzan şeklinde devam edeceğim. Nereye kadar? Bakın şöyle başlangıçtan sayarsam 1, 2, 3.'ye gelene kadar, yani şuraya kadar dönüp şuraya kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben dediğim bölüme kadar ördüm. Şöyle sayarsak 1, 2, 3, 4 tane örmediğimiz bölüm kaldı. Hemen burada parmağımızı kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sizler istediğiniz gibi zincir noktasını ayarlayabilirsiniz. Eğer parmağınıza dar gelecekse, ben şöyle 2 bölüme gelecek şekilde ayarladım. Eğer dar gelirse şöyle 3 bölüme ayarlayabilirsiniz. Şimdi şurada bir kafanızın karışmaması için şöyle göstermek istiyorum. Beline doladıktan sonra, yani önden beline doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim bol bir şekilde. Bakın, tığın başını doladım. Hemen önümdekine atlıyorum. İkinciye, birinciye değil, ikinciye beline dolayarak tekli trabzanımı yapıyorum ve burada parmağımı kesmiş oldum. Ve yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 1, 2 ve sıramın sonuna geldim. Son bir tane trabzanıma da tekli trabzanımı yapıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bakın bu şekilde parmağımı kesmiş oldum. Şimdi ben yine şu parmak, yani şuraya gelene kadar yine aynı yöntemle öreceğim. 1, 2. Bu sırada yine trabzanların tepelerine batıyorum. Örme tekniğimiz aynı. Hiçbir değişiklik yok. Şöyle tepelerine batarak devam ediyorum. Tam parmak kesme noktasına gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, parmak kesme bölümüne gelmek üzereyim. Evet, bakın burada sonda ve başta şöyle önüne dolayarak yaptığımız trabzanlarımızı da tekrar yapıyorum. Ve burada şuraya biraz dikkat edelim, hemen dibinden batarak bir tekli trabzan, hemen yanındakine battım, 2 tekli trabzan, yanındakine battım, 3, yanındakine battım,
4, yanındakine batıyorum ve 5 ve yine aynı şekilde bakın beline dolayarak devam ediyorum. Sıranın sonuna geldik. Buraları artık öğrendik zaten. Çok üstünde durmayalım. Şöyle gördüğünüz gibi ben yine 2 zincir çekerek devam ediyorum. Bu bölümde arkadan alıyoruz trabzanları. Evet. Yine şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, yine bakın parmak bölümümüze geldik. Yine bakın şurayı unutmuyorum. Önden beline dolayarak battım. Tekli trabzan. Şimdi burada hemen önümdeki 2 trabzana şöyle beline dolayarak 1, hemen yanındakine 2, üçüncüyü önden beline doluyorum. Yani yine aynı deseni vermeye çalışıyoruz burada. 2 tane yine arkadan beline dolayarak 1 ve 2, başını doladım. Bakın önden beline dolamışa yine önden beline dolayarak yine modelimizi bozmamış oluyoruz. Bu şekilde yine kapatmadan şurayı bitirelim. Sonuncunu da aynı şekilde beline doluyorum. Ve bu sırayı bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada kaç sıra yapılmış? Bir sıra daha yaptıktan sonra mavi renge geçeceğiz arkadaşlar. Sanırım öyle olacak. Şöyle bir bakmak istiyorum. Çok pardon. Şimdi maviye geçeceğiz. Evet. Şimdi maviye geçeceğiz. Doğaçlama olunca böyle oluyor. Evet, bu şekilde bu rengi burada bitirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi parmağımızı kestik. Kesme sırası ilk zincir, daha sonra 2 sıra yaptık ve hemen mavi rengime geçiyorum. Burada aynı renkte de devam edebilirsiniz. Ben şöyle bir şıklık katsın diye renk eklemek istedim. Sizler tek renkte de yapabilirsiniz. Şöyle yapalım burayı renk değiştirirken. Batıyorum, ilmekleri aldım ama mavi ile kapatıyorum. Yeni rengime geçmiş oluyorum. 1-2 zincir çektim. Şöyle iplerimi de iyice sıkıştırıyorum. Ve daha sonra iplerimle beraber öreceğim. Şimdi bu sırada yine aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. Bu sırada tepelerine batıyoruz. Yine bakın iplerimi de arada yürütüyorum. Renk değişimimiz de bu şekilde oluyor. İplerimi de yürütüyorum. Evet, artık ipimi açık renk ipimi kesebilirim ve mavi ile bu şekilde devam edeceğim. Burayı çok uzatmaya gerek yok. Zaten aynı yöntemle devam ediyorum. Bu sırayı hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın kaç sıra yapmışız. Şöyle 1 2 3 sıra yapmışız. 3 sıra örüp hemen mavi ile dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bu sırayı kapatıyorum. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Normalde sıra olarak şöyle 3 sıra ördüm. Kutucuk olarak sayarsak şöyle
bir buçuk kutu diyebiliriz ama görünüşte 2 kutu görünüyor. Dediğim gibi şöyle elinize taktığınızda hemen şöyle gösteriyorum. Bu uzunluk tamamen size kalmış. Ben şöyle taktığımda bu benim için yeterli. Sizler uzunluğu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Elinize taktığınızda gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Evet. Hemen bu sırada da hemen bitiş sırasında sık iğnem var. Bir zincir çekerek tüm trabzan tepelerine batarak bu sırada çok elimi sıkıştırmadan tüm trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum. Bu bitiş noktasına lastik de yapabilirsiniz. Benim gibi sık iğne de yapabilirsiniz. Veya pıtırcıklı böyle daha süslü olsun istiyorsanız pıtırcıklı bir sık iğne de yapabilirsiniz. Bu bölüm tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle bu sırayı sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. İlk trabzanın sık iğnenin tepesine batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim ve mavi ile işimi bitiriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ipimizi de saklayalım. Hiç görünmeyecek şekilde saklamak istiyorum. Ne kadar iyi saklarsak bizim için o kadar iyi. Ben şöyle tam manasıyla çok iyi saklayamıyorum. Kamera karşısında siz bu yöntemle daha da böyle iyi saklarsanız hiç sökülme riskiniz olmayacaktır. Evet. Şöyle hemen bakın. Hemen bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle benim gibi ucuna ister daha kalın ister daha dar lastikte uygulayabilirsiniz. Tabi bunu maviyle de yapabilirdik. Dediğim gibi renk kombinasyonu tamamen size kalmış. Şöyle bitiş çizgisini bulup devam etmek istiyorum. Hemen şöyle önümdeki trabzanın birine batırıyorum. İpimi sabitliyorum. Şunu da arada yürüteceğim. 2 zincir çektim. Ve burada tekli trabzan yapıyorum. Tüm yine zincirlere batarak bakın şöyle trabzan tepelerine de diyebiliriz. Tek tek batarak burada tekli trabzan yapıyorum. Komple bu sırayı tek tek batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu sırayı tekli trabzanla bitirmiş oldum. 2 zincir çekiyorum. Ve önümdeki trabzanın beline doluyorum. Tekli trabzan. Yanındakinin arkadan beline doluyorum. Tekli trabzan. Bir trabzana önden beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Diğer trabzana şöyle arkadan beline dolayarak devam ediyoruz. Bir önden beline dolayarak, bir arkadan beline dolayarak bu sırayı bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son trabzanı da önden beline doluyorum. Kapatıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 2 zincir. Artık bu bölümde önden beline doladıklarımıza önden, arkadan beline doladıklarımıza ise arkadan tekli trabzan yaparak istediğimiz sırada yapabiliyoruz. Önden dolanmışa önden, arkadan beline doladığımızda ise arkadan beline dolayarak istediğiniz uzunlukta lastiğimizi yapıyoruz. Ben diğerinde kaç tane yapmışım şöyle hemen bakmak istiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 sıra sanırım yaptım. Şöyle bak 1 2 3 4 sıra yapmışım arkadaşlar. İlk trabzan sırası ile sayıyorum.
İlk sırayı da sayarak toplamda 5 sıra yapmışız. Bu bizim 3. sıramız. 2 sıra daha örüp hemen dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle 4-5 sıra ördüm. Lastiği az önce dediğim gibi sizler istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Çünkü diğer eldivenlerde de sürekli biz yaptık, çok minik oldu diyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum, benim yaptıklarım sizin elinize küçük gelebilir. O yüzden nasıl büyüteceğinizi de zaten anlatıyorum. İlk başta dediğim gibi 3 ve katları şeklinde elinize uygun yaparsanız ve elinize uygun tığ kullanırsanız elinizde muhteşem bir şekilde oturacaktır. Eliniz benim kadarsa, yani çok büyük bir eliniz yoksa, yine benim kullandığım tığ veya eliniz sıkıysa yine küçük olacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle hemen elime getirip şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Dediğim gibi uzunluğu tamamen size kalmış. Daha kısa, daha uzun yapabilirsiniz. Ve emin olun ki çok da sıcak tutacaktır. Şöyle hemen diğerini de elime giymek istiyorum. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şahane güzellikte. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.